Bakiyem.com olarak online ödemenin her alanında varız. Bir e-ticaret sayfanız varsa oradaki online ödemeyi bizim üzerimizden alabilirsiniz. Herhangi bir post cihazına ihtiyaç duymadan cebinizdeki cep telefonu post cihazı çevrilebilir. Uzaktaki müşterinizden ödeme alabilirsiniz. Escort Teknoloji kurmuş olduğu yatırım şirketi Alesta. Halil İbrahim Özer. Yatırımdan hemen sonra 10 milyon TL'ye yükseldi işlem hacmimiz. Bizim o gün üretmiş olduğumuz işlem hacmi 3 milyon TL'ydi. Bugün 300 milyon TL. 2 yılda birlikte 100 kat büyüdük. Aslına bakarsanız paranın satın alamayacağı bir şey satın almıştık. Umut Yalçın, 1982 yılının bir kış ayında doğdum. Anne baba memur olduğu için Ankara'da doğumluyum ama aslen Bolu Mengenliyim. Babam bankacı, annem hastanede sağlıkçı. Dede, nene, amcaların, babamların birlikte yaşamış olduğu büyük bir köy evinde yaşıyoruz. Çocukluğum o yüzden de çok güzel geçti. En güzeli sosyalleşerek büyüyorsunuz. Çünkü köydeki, o ilçedeki bütün akranlarınızla arkadaşsınız, abileriniz var, kardeşleriniz var. Onlarla birlikte çelik çomak oynuyorsunuz, saklambaç oynuyorsunuz. Babaannemin inekleri vardı. Hem onların sütünden yararlanıyorduk. O sütleri satıyordu. Biz tabii onlarla birlikte yazıya yaymaya giderdik beraber yaz tatillerinde. Çocukluğum böyle geçti. Anadolu Lisesi'ni kazandım. 3 yılım Anadolu Lisesi'nde yatılı okuyarak geçti. Sonrasında da o dönemde handbola başladım. Türkiye'de yapılabilecek bütün ekstrem sporları yaptım. Serbest paraşüt atladım, yamaç paraşütü yaptım, snowboard yapıyorum, yüksek irtifa dağcısıyım, 2 yıldız balık adamım. Birçok sporu yaptım. 1000 cc'lik bir motor kullanıyorum. Ama herhalde girişimcilik bu adrenalin patlamasını yaşatmış olan bütün sporlardan daha büyük bir adrenalin veriyor bana. Çünkü her gün yeni bir şey öğrenmeniz lazım. Her gün yeni bir krizle baş etmeniz lazım. Girişimcilik bir tercih meselesi. Paranın ne zaman geleceğini bilmiyorsunuz, ne zaman gideceğini bilmiyorsunuz, ne zaman yükseleceğinizi bilmiyorsunuz. O yüzden de bana göre bütün adrenalin sporlarından daha çok adrenalin yüklüyor bize. Üniversite sınavına girdim ve iyi bir puan almıştım. Uludağ Üniversitesi Otomotiv Tasarım Mühendisliğini kazandım. Uludağ Üniversitesi'nde okurken 19 yaşında surat bacası satmaya başladım. Dünyanın en zor işi de herhalde akşam vakti bir ev kapısını çalıp karşınıza kimin çıkacağını bilmeden ona bir şeyler anlatmak, satıcı olarak gitmekti. Ben aslında en zoru tercih ediyor oldum. Ve bu işte de çok başarılı oldum. Hep bize bastırılan bir şey var ya, akademik kariyer. Bu akademik kariyer içinde ben Uludağ Üniversitesi'nden Balıkesir Üniversitesi'ne. Balıkesir'de 2 yıllık bir meslek yüksek okulu okudum. O dönemde de bir satış yapmaya başladım. Girişimcilik hikayesi şöyle başladı. Türkiye'nin en büyük e-fatura entegratörlerinden bir tanesinde çalışma fırsatı buldum. Onun Kayseri ve Adana bölgesinin 2 bölgenin yöneticisi olarak çalıştım. E-fatura satıyoruz. İnanılmaz güzel bir deneyimdi. Bir gün dedim ki artık yeter. Ben artık kendi işimi kuracağım dedim ve oradan ayrıldım. Ondan sonra tekrar e-fatura sektöründe bir firmadan bayilik almak istedim. Ne yapıyorduk? Bir yerden e-fatura alıyoruz, müşterilere satıyoruz. 7 ay içerisinde İstanbul haricinde bütün Türkiye'yi aslında ele geçirmiştik. 52 tane bayim var. 18 milyon adet kontur satmışız. Ama e-faturada şöyle bir problem var sektörde. Satışlar son 3 aya sıkışır, tahsilatlar o son 3 ayda yapılır. Tabii ki herkes bize kredi kartıyla post cihazını soruyor. Uzaktan ödeme yöntemi var mı diye sorular. Bizde de öyle bir şey yok. Biz o zamanki distribütörün ortak ödeme sayfasını kullandık. Sanal POS'unu kullandık. Bunun sebebi de şuydu. Biz o zaman küçük bir firma olduğumuz için sanal POS alamıyoruz. 26 Aralık'ta bir öğrendik ki adamlar yok. Batmışlar. Ve hem o bayilerin parasını ödemek zorunda kaldım, hem benim yapmış olduğum bütün masraflar gitti. Eksi oldum. Ama şunu gördüm. Sevdiğiniz işi yapmak bence başarmaktır. Ben de dedim ki ben başardım. Sevdiğim işi buldum. Bir denemem sadece bir tökezlemeyle sonuçlandı. İkinci bir problem bulmam lazım. Ben neden battım? Kendime ait bir sanal post sistemi olmadığı için, yazılım tecrübesi olmadığı için ve bunu rahatlıkla alamadığım için 2017 yılında dedim ki ben bu işi çözebilirim ama bunu çözmek için de bir ortak lazım bana. Benim hayallerime inanacak, benim görmüş olduğum eksiği görecek birisi lazım ve ortamla masaya oturduk. Dedim ki böyle bir iş var. Ben biliyorsun bu yüzden battım. O da çünkü benim bayimdi. Ona da para ödemek zorunda kalmıştım. Biz bu problemi yaşadıysak bunu yaşayan birçok KOBİ vardır. Ve biz bu problemi çözmeye karar verdik. Eksideydik, bilgisayarımız yok, hiçbir şeyimiz yok. Biz defterde kod yazıyoruz. Gittim elden taksitle satış yapan bir mağazadan bir tane bilgisayar aldım. Ve biz artık kod yazabilir hale geldik. Bakiyem kısaca basitçe şu, herhangi bir teknik bilgiye sahip olmadan insanların, şirketlerin online ödeme alabileceği bir platformdur. Ama online ödeme almak demek sadece e-ticaretin en son ekranında çıkan kredi kartlı ödeme ekranı demek değildir. Bugün hiçbirimiz cebimizde nakit taşımıyoruz. Kredi kartıyla,
mobil postla veyahut da havale EFT yöntemleriyle ödemelerimizi yapıyoruz. Biz aslında bakarsanız bakiyem.com olarak online ödemenin her alanında varız. Bir e-ticaret sayfanız varsa oradaki online ödemeyi bizim üzerimizden alabilirsiniz. Eğer bir esnafsanız herhangi bir post cihazına ihtiyaç duymadan cebinizdeki cep telefonu post cihazı çevrilebilir. Uzaktaki müşterinizden ödeme alabilirsiniz. WhatsApp'tan, SMS'le veyahut da mail yoluyla ödeme alabilirsiniz. Büyük bir firmaysanız bütün saha organizasyonunuzu, bütün distribütör ağınızı herhangi bir alışkanlıklarınızdan ödün vermeden dijitalleştirebiliriz. Havale EFT mi var? Havale EFT tek bir ekranda görebiliyorsunuz bütün bankaları. Doğrudan borçlanma sistemiyle ödemelerinizi mi alıyorsunuz büyük bir firma olarak? Doğrudan borçlanma sistemini tamamen otomatize ediyoruz ve siz herhangi bir manuel işlem yapmadan ERP'ye veyahut da muhasebe programına doğrudan entegre oluyoruz. Daha çok distribütör ve bayi organizasyonu olan yerler bizim odak noktamız. Burada herhangi bir yazılım bedeli ödemeden birincisi doğrudan bakiyem.com'un ekranlarını kullanabiliyorlar. Sanal posta ödeme almaya başlıyorlar. 2. Bütün banka kartlarına taksit yapabiliyorlar. 3. Burada herhangi bir teknik bilgiye sahip olmadan bu işi yapabiliyorlar. Eğer bugün bir Facebook profili doldurabiliyorsanız bakiyem.com'un ödeme sayfalarını kullanabiliyorsunuz. Yapmış olduğumuz iş inanılmaz bir etki yarattı. Biz para kazanmaya başladık. Ve iyi de para kazanıyoruz. Yani ayda 5000 TL kimseye borcumuz olmadan yaşayalım diye kurmuş olduğumuz şirket artık para kazanıyor. Biz sadece para istemiyoruz. Aslında bizi yönlendirebilecek sektöre duayen isimlerin bizle birlikte olduğunu hissetmek istiyorduk. O ruhu hissetmek istiyorduk. Birisi Sertaç Özünal, Bankalar Arası Kart Merkezi'nin genel müdürü ve sektörü kuran bir duayen. Escort Teknoloji kurmuş olduğu yatırım şirketi Alesta, Halil İbrahim Özer. 1 milyon dolar değerlemeniz var, %10'unu almak istiyoruz dediler. Dedik tamam, ilk yatırımımızı işte o 100 bin doları 1 milyon dolar değerlemeyle 2020'nin Eylül ayında aldık. 6 aylık bir zaman geçti. Her ay %100 büyüyoruz ama artık altyapı kaldırmayacak. Çünkü çok fazla hızlı büyümeye başlamıştık. 3 milyon TL ile başladık. Yatırımdan hemen sonra 5 milyon TL olduk. 10 milyon TL'ye yükseldi işlem hacmimiz. Bir gün yine Halil İbrahim Beylerle ve Sertaç Beyler toplantıdayız. Dediler çocuklar altyapı kaldırmayacak. Tekrar bir yatırım yapalım size. 6 ay sonra %100 değer büyümesiyle 2 milyon dolar değerlemeyle bir %8 hisse daha aldılar bizden. Ve biz hemen altyapımızı güçlendirdik. Bizim o gün üretmiş olduğumuz işlem hacmi 3 milyon TL'ydi. Bugün 300 milyon TL. 2 yılda hem parayla hem de Alesta'nın ve Sertaç Özcan'ın aklıyla birlikte 100 kat büyüdük. Güncel değerlememiz yaklaşık 400 milyon TL. Sadece para sizi bir yere getirmiyor. Ortak hayallere inanmış olan insanlarla yola çıktığınız zaman bir yere geliyorsunuz. Bugün Alesta'nın değmiş olduğu, Halil İbrahim Bey'in değmiş olduğu bütün firmalar ve startuplar bir şekilde bizim müşterimiz veyahut da dolaylı müşterimiz, hizmet veriyoruz. Biz bakiyem.com'u kurduğumuz zaman 2 kişiydik. Bugün toplamda 7 kişilik bir ekibiz. Ama rakiplerimize baktığınızda bizim işlem hacmimizi üreten firmaların çalışma sayısı 30 ila 40 arasında çalışanla çalışıyorlar. 4500'ün üzerinde müşteriyle çalışıyoruz. Aylık 300 milyon TL'nin üzerinde işlem hacmi üretiyoruz. Türkiye'nin en büyük K-Count dediğimiz ilk 20'de olan firmalarla çalışıyoruz. Muğla'daki pazarda terlik satan birisi de bizi kullanabiliyor. Yurt dışında çok büyük olan devlerin Türkiye'deki bütün operasyonları biz yönetiyoruz. Azerbaycan'da görüşmelerimiz başladı. Güney Afrika'da önümüzdeki ay operasyonlarımız başlıyor. Avusturya'nın en büyük yapı imalatçılarından bir tanesinin Türkiye'deki bütün operasyonlarını biz yönetiyoruz. 23 yılın sonuna kadar biz Türkiye'de 10.000 adet müşteriye ulaşmış olacağımızı öngörüyoruz. En büyük hedefimiz birkaç ülkede operasyon yöneten bir finansal teknoloji şirketi olmak. Bu hedefimizi eğer bu yıl gerçekleştirirsek sonrasında da Türkiye'nin en büyüğü olma hedefimiz var. Her girişimcinin gönlünde ilk önce bir unicorn olma hayali vardır. Benim böyle bir hayalim yok, böyle bir hedefim var. Çünkü iyi bir ekiple ve iyi bir yatırımcı grubuyla çalışıyorum. Girişimcinin hayatında bana göre 2 tip insan vardır. Bu 2 tip insan, bir, başardığınızda biz zaten biliyorduk senin yapabileceğini, başarabileceğini diyecek olan insanlar. İkincisi de siz o işi başaramadığınız zaman biz zaten biliyorduk, sana söylemedik mi bu iş olmayacak diyecek olan insanlar. O yüzden benim başarmaktan başka şansım yoktu. Herkes bana karşıydı. Ailem de ne iş yaptığımı anlamadıkları için karşıydı. Benim babam bankacı, hep bankacı olmamı istemişti. Böyle bir hayali vardır. Ama benim böyle bir hayalim yoktu. O yüzden hiçbir zaman bankaya girip çalışmadım. Bir girişimcinin adanmışlığı bana göre en önemli şey. Çünkü bir tercih de bulunuyorsunuz. Artık uykusuz kalmayı tercih ediyorsunuz. Çevrenizdeki insanların size inanmamasını, destek görmemeyi, ay sonunda bankamatiğe gittiğinizde veyahut da hesabınıza baktığınızda herhangi bir dijital rakam görmemeyi tercih ediyorsunuz. Artık ne yapacaksınız? Kendiniz yapacaksınızdır. Ama bana göre Semih Saygıner'in çok iyi bir sözü var. Bilardo bir şans işi değildir. O tamamen bir matematik ve fizik işidir. Topun neresine vurursanız top
oraya gider. Girişimcilik de öyledir. Siz topa nereye vurursanız top da oraya gidecektir. Herkesin başarısızlık olarak gördüğü ama benim tecrübe olarak görmüş olduğum bir hikayeyle başladı ve sonrasında bugünlere geldi. Batmasaydım bugün başarılı olmazdım. Kendime ait bir markam olmazdı. Başkalarının ürünlerini satıp para kazanan bir esnaf olurdum. Bir startup olmazdım. İyi ki de batmışım. Anlatacak bir hikayeniz yoksa girişimciliğin hiçbir anlamı da yok. Bizim başladığımız dönemlerde girişimci olmak çok daha zordu. Özellikle Anadolu'daki girişimler için paranın kaynağına nasıl ulaşılabilir, network'e nasıl ulaşılabilir bunları çok iyi öğrenmiyorduk. Ama o günden beri inanılmaz güzel bir yapı kuruldu. Startup hızlanma programlarının hızlı bir şekilde devreye alınması, büyük bankaların, büyük şirketlerin startup hızlanma programlarını kurması, Alesta gibi yatırım fonlarının girişimcileri Anadolu'da gidip aramaları. Bakın eskiden girişimler gelip yatırım ararlardı. Şimdi Alesta gibi firmalar girişimci arıyorlar. Çünkü dünyayı değiştirecek girişimler var, Türkiye'yi değiştirecek girişimler var. Bunlar bizim coğrafyamızdan çıkacak. O yüzden artık bir girişimci için hem paraya ulaşmak, hem network'e ulaşmak, hem bilgiye ulaşmak çok daha kolay. Bizim başladığımız zamanlar gibi değil. Benim gençlere, genç girişimcilere veyahut da girişimine yeni başlamış para alan kaynaklara en büyük tavsiyem şu olacak. Sadece para aramayın. Smart money denilen bir kavram var. Akıllı para arayın. Sizin hayallerinize inanan, sizle birlikte bir yol yürümek isteyen, network'ünü sizle paylaşabilecek olan insanlardan eğer parayı alırsanız bizim yaptığımız gibi bizim en büyük avantajımız oydu. Alesta ile ve Sertaç Özünal'la hala bugün de dostane devam ediyor olmamızın en büyük sebebi de smart money'i, bizim hayallerimize inanan insanlarla birlikte çalışmamızdı. Sadece para aramasın gençler ve girişimciler. Aynı zamanda o smart money'i, akıllı parayı ve o network'ü onlara sağlayabilecek hayallerine inanan insanlarla çalışmaya, o insanları parasını almaya gayret etsinler.